Sen bizimleysen şayet, alem nerede olursa olsun, bizi nereye koyarsa koysun. Sen bizimle olduktan sonra ne gam. Ama gönüllerimizde seni yitirmişsek, sen yakınken biz uzaklığa düşmüşsek şayet, işte o tamiri güç bir yaradır. Bir illettir, metastas yapmış bir kanserden daha tehlikelidir. O yakınken kendi şart-ı adi planında, iradelerimizde uzağa düşmek, onu içimizde derinlemesine bir aşk ölçüsünde duyamama, bir iştiyak-ı likaullah ölçüsünde duyamama bizim için bir kayıptır. Tamamını mı, yarısını mı, yarısına yakınını mı, çeyreğini mi birkaç asır evvel yitirdik. Günümüze gelinceye kadar da aşına o geriye kalanı da epey aşındı, delik deşik oldu. Bu yeni nesil, dünyanın dört bir yanına açılan yeni nesil, Hazreti Pir nesli cedid diyor. O yırtığı yamama cehdi gayreti içindeydi. Evvela aynı duygu, aynı düşünceyi paylaşan dünya ile yeniden bir kere daha el sıkışma, muanekada bulunma, sarmaş dolaş olma. Ondan sonra da bütün dünya ile sarmaş dolaş olma. Hiç kimseyle problemi olmayan bir dünya haline gelme. Hareketleri, gayretleri böyle bir konuda bizi ümitlendiriyordu. Şu andaki şey bizim kusurumuza terettüp eden bir tokat yeme ise şayet, o küçük tokatla Cenab-ı Hak aklımızı başımıza getirsin. Meydana getirdiğimiz o boşluğu doldurmaya bizi muvaffak eylesin. Yok bundan sonra daha ciddi hadiselerle karşı karşıya kalmayalım diye veya kaldığımız zaman aşalım diye metafizik gerilim adına, onu artırma adına bizi böyle bir şeye maruz bırakmışsa onu da gönül rızasıyla kabullenip fasabrun cemil vallahul müstehanu ala ma tesifun, Yakup Aleyhisselam'ın diliyle sabr cemil. Onun manası da innema eşku bethi ve huzni ilallah. Ben dağınıklığımı, tasamı, kederimi, kemedimi, şikayetimi yalnız ve yalnız sana arz ediyorum. Müddeiyane değil, nazlı hava ile değil, fakat iç burkuntusu ve niyaz edasıyla sana karşı saygımı koruyarak sana arz ediyorum. Nebi öyle diyor. Yol nebiler yoluysa bize de öyle demek düşer. Öyle dememek, öyle düşünmemenin dışarıya vurması demektir. O da kalp harap olmasına delalet eder. Böyle fakir, aynı zamanda daha önceden de bir kısım angajmanlıklar teessüs etmiş olan ülkeler çok güven vaat edici değildi. Bazı yerlerde Ma'arifu Vakfı'nı tesis etme adına sizin alın teriyle, karın ağrısıyla, şakak zonklamasıyla bugüne kadar meydana getirdiğiniz hazır müesseselere konma. İmkanlarını yeniden müesseselerle onu 20 yapma, 20'yi 40 yapma yapacaklarına bir yönüyle 40 harak biçerek onları sizinkilerine sahip çıkma cehdi ve gayreti içine girdiler. Dolayısıyla bu orta ölçekteki veya düşük ölçekteki dünyalar, onun liderleri zannediyorum peylenebilir durumdaydılar. Peylendiler onların bazıları ve dolayısıyla artık sizin için oralarda bulunma çok güven vaat etmiyordu. Bunu gördüler arkadaşlar ve kendileri de burada durmasanız, ayrılsanız daha iyi olur dediler yani. Dolayısıyla da
Bunda bile Cenab-ı Hakk'ın bir sevki subhanisi vardır. Takdis mülahazasına bağlıyorum bunu. Yani bizim çıkarlarımız, meseleyi bizim kendi açımızdan değerlendirmemiz değil. Esasen her işte hikmeti vardır, abes fiil işlemez Allah. Ona bir kimse cebriyle bir iş işletemez asla. Ne kim kendi murad eder, vücudu ol gelir billah. Maşaallahu kan ve ma lem yeşe' lem yekun. Aleme ennallah ala kulli şeyin kadir ve ennallaha kad ehate bi kulli şeyin ilma. Oraları o hale, böyle yırtık yamalı hale getirdiğinden ve sizin için cazibesini kaybettiğinden veya şimdilik muhakkaten hele bunlar dursun, biz başka taraflara açılalım. Belki işin arka planının farkına varmadan, işin sonucunu tam hesaba katmadan, bütüncül bir nazarla bakarak buraya gidersek daha iyi olur, şuraya gitmesek daha iyi olur. Belki mülahazalarına da girmeden, ilmi, muhiti, ilahi ile sevk olundu arkadaşlarımız buralara. Çoğu itibariyle güven vaat edici bir kucaklama, bağırlarını açma tavrı sergilediler. İmrendirdiler yani. Arkadaşlar diyorlar, işte Avrupa'da şu devlet şu kadar insana oturum verdi ve vermeye de devam ediyor. Ve diyorlar çok rahatlıkla, gelen gelsin yani. 100.000 geldiyse 100.000 daha almaya amade bulunuyoruz. İşte yanı başımızda kuzeydeki ülke kapılarını ardına kadar kale kapıları gibi açtı. Ve giden arkadaşlarımız orada temel düşüncelerini, mefkurelerini çok açık ortaya koyabiliyorlar. Bir rahatsızlık yok. Antiparantez arz edeyim. Bu karıştırılmış bir dünyadan, dimağların bir yönüyle buğulandığı bir dünyadan ayrılıp gittiğinizden dolayı ve sürekli de esasen bir zift yayına maruz kaldığınızdan dolayı kafalarda hiçbir şüphe yoktur da diyemeyiz. Bir tereddüt vardır. Belki bu kucak açmanın arkasında aynı zamanda öyle bir şey de vardır. Acaba siz nesiniz yani? İşit misiniz? Şaşıt mısınız? Bukaharam mısınız? Başka bir şey misiniz? Hele bir sizi dinleyelim derler. Aslında böyle bir mülahazayla kucak açmaları bile kendinizi ifade etme adına çok önemlidir. Çünkü imani nazar var üzerinizde. Siz de kendi değerlerinize sımsıkı bağlı olmanın yanı başında insan olarak insanlığa ait humanistçe düşünceleri onlarla paylaştığınız takdirde bunlarla anlaşılır falan derler. Aynı dili konuşanlar değil der Mevlana. Aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır. Onu da ben ilave edeyim. Kucaklaşır, sarmaş dolaş olur. Muanekada, müsafahada bulunur. Aynı duyguyu paylaşanlar. Biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek mesajının ulaşmadığı, bu mesaj ulaştığı yerlerde, her yerde farklı bir tesir icra eder. Tıpkı bir rahmeti ilahi gibi. Yani bazı yerlerde çiğ tesiri yapar. Ondan yapraklar istifade ederler. Bazı yerlerde bir çiseleme tesiri yapar. Bazı yerlerde sağanak bir yağmur halinde yağar. Bazı yerlerde de bize biraz acı ve ağır gelir. Ama kar gibi böyle birkaç ay kalıcı burada. Ama toprak tarafından emilir o. O kuvve-i imbatiye onu kendisi için bir dinamizm olarak kullanır. Bağrına atılacak şeylerin daha seri boyatıp gelmelerine vesile yapar onu. Şimdi çok farklı şeyler olur gidilen yerlerde de. Bunlar siz dinledikleri zaman kendi değerlerine bağlı olabilirler. Fakat bakarlar ki çok faslı müşterek var insanlık açısından. Ve siz güven vaat edebiliyorsanız orada, açık davranıyorsan, sağlam bir entegrasyon sergiliyorsanız şayet, kendi değerlerinizi koruma şartıyla antiparantez ifade ediyorum. O da oralarda asimilasyona maruz kalmama adına, kendi dünyanızı yine derinlemesine yaşama. Kimseyi endişelendirmeden, kendi evinizde, kendi barkınızda,
kendi değerlerinizi burnunuzun kemikleri sızlarcasına yaşama, yaşadığınız halde yaşayamıyoruz deme, inleme, kendi değerlerinize o kadar bağlı bulunma. Bu iki şey birbirine zıt gibi, fakat bu ikisinin yapılması da çok önemli. Alem de size o entegrasyon zaviyesinden bakacaktır. Evet, bunlarla beraber yol yürünebilir, bir hedefe varılabilir. Bunlar aynı zamanda bakir dimalar, bunlardan istifade edilebilir. Bildikleri çok şeyler vardır, istifade edebiliriz. Hani sosyal tarihçiler diyorlar ki, Fatih milletlerin başkalarına verdiği şeyden daha ziyade mağlup milletlerden aldıkları daha çok olmuştur. Şimdi de meseleyi farklı bir zaviyeden aynı şekilde düşünebilirsiniz. Alırsınız, verirsiniz. Alacağınız nice şeyler vardır. Belki alacağınız şeyler, onlardan alacağınız şeyler, vereceğiniz şeyleri verme adına bir yol açma demektir. Bir güzergah demektir. Bunlarla alışveriş olabiliyor yani. Böyle bir cebri lütfi ile Nam-ı Celili Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem bu arz etmeye çalıştığım kademelerin herhangi birinde eğer ifade edilmesi yine matlubu ilahi ve makbul-ü nebevi ise şayet. Bunların hangisi yapılırsa yapılsın bizim hesabımıza çok önemlidir. Böyle senede bir kere bayramdan bayrama veya onların yortularında el sıkışma şeklinde bile kendini gösteriyorsa şayet, efendim böyle bir birlikten bence birbirine zarar gelmez. Onu tesis etme. Şimdi ilahi ilim, muhit bir ilim bilemeyiz yani. İlahi meşiyet, muhit bir meşiyet. İlahi irade, muhit bir irade. Her şeyi Allah en iyi bilir. Vallahu alemu entum la ta'lemun. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Bizim bilemediğimiz şeylerle Allah Celle Celaluhu sevk etti. Öyleyse burada şu şeye atlanabilir. Bulunduğumuz yerde konumu iyi değerlendirme, rentable değerlendirme. Orada kendi Müslümanca derinliklerimizi sergilemek suretiyle başkalarıyla da aynı zamanda anlaşmazlık adına bir tavrımızın olmadığını sergileme. Bunlarla her zaman dünya paylaşılabilir. Bunlarla uzun yol alınabilir. Dedirtme bir kârdır sizin için. Siz bir dönemde hoşgörü ve diyaloğun temsilcileri olarak adanmışlık ruhuyla dünyanın değişik yerlerine açıldınız. Fakat dar alanlı açtığınız okullarla onlarda mütecessisane mercek koydular üzerinize. Sizin nabzınızı tuttular. Ritim tamam mı ona baktılar. Evet dediler. Fakat kuşkuları vardı. Ama 20 sene, 20 küsür sene kendinizi doğru ifade ettiniz. Onlar da sizi varlarına bastılar. Bazılarının kafaları bozulacağı, kafayı bozanlara Allah insaf, ihsan eylesin. Bağırlarını açtılar onlar. Fakat bir başka dünyaya böyle külli olarak açılma imkanı olmamıştı. Şimdi Allah Celle Celaluhu oralarda o imkanı verdi. Gideceksiniz, size ait güzellikleri sergileyeceksiniz. Böyle sessizce, halinizle, tavrınızla, yine antiparantez arz edeyim, insanın böyle firdevsi belaatıyla, beyanıyla, ben bir de Nizami'yi çok beğenirim, belaat ve talakatıyla, inceliği açısından Molla Cami, Mevlana Cami, belki hani daha derindir de, ruhi hayatı itibariyle çünkü Hazreti Mevlana'nın çok tesirindedir. Fakat diğerleri de bayağı söz sultanıdır yani. Nizami'nin hususiyle Mahzen-i Esrarına baktığınız zaman çok ciddi bir derinlik vardır. O derinlikte kendi duygu ve düşüncelerinizi ifade etseniz, yine de millet sizin acaba bunlar bu mevzuda demagoji, bizi kandırmaya mahtup bir şeyler mi sergiliyorlar? Sizin tavır ve davranışlarınıza bakarlar. Dolayısıyla temsil ve hal adına ki dediğiniz şeyleri diyor olabilirdiniz. Ama bir de o dediğiniz şeyler hakikaten yaşanıyor mu? Realize edilebiliyor mu? Bu aynı zamanda başkalarına zararı var mı? Halle ve temsille onu orada bir yönüyle yürekten, samimi,
o senaryoya tam inanarak, bu senaryo Rabbimizin rızasına da muvafıktır diyerek o rolü oynuyorsanız şayet, 1 sene, 2 sene, 3 sene Allah Allah, ritim aynen yani, nabız da aynı atıyor, hiç değişme yok. Demek ki bunlar birer istikamet insanı. Dolayısıyla gönülleri fethedersiniz. Gönülleri fetheder, aynı zamanda ruhu seyyidül enamı da şad edersiniz. Aynı zamanda Allah'ı da hoşnut edersiniz. Zaten maksadımız o değil mi? Allahümme el-ihlas ve rıdak ve halisel eşki vel iştiyak ila likaik ve ila likai habibik ve ahibbaik ebedel abidin ve dehred dahirin. Efendim, harekette gayeyi hayal bu ise şayet, siz de Allah'ın izni inayetiyle bunu sağlamış olursunuz. Dolayısıyla işte Almanya bağrını açtı. Hollanda baktı ki onlar yaptılar. Benelux kısmen daha sonra, belki bazılarında kuşku var. Şimdilerde Fransa'da bu mevzuda yine öyle bir açılma var. Sizi tehlikesiz görme var esasen. Sizi insani değerlere saygılı bulma var. Halin ve temsilin tesiri var, görülüyor. Böylece hemen bütün batıda, belki İtalya'da da olacak bu. Gelip diyor ki size falan yerde semavi bu dinler adına bir üniversite açalım diyor. Musevilik, İsevilik ve bir de aynı zamanda Müslümanlık. Bunlar çıksınlar aynı zamanda bir yerde, tek bir kahve gibi, lokal gibi bir yerde bir araya gelsinler. Ve şimdiye kadar birbirlerini yerler nazarıyla bakılıyordu. Yemediklerini görsünler birbirlerini. Kimse kimsenin yamyamı olmadığını görsün orada. Isınsınlar. Dinin temel değerlerine, hatta furuatına, aykırı olmayan meselelerde, aktivitelerine iştirak etsinler. Biri çıksın desin ki bu mesele kitaba, sünnete aykırıdır. Ben diyorum ki dinin temel meseleleri ve furuatına aykırı olmama kaydıyla birbirlerinin aktivitelerine iştirak etsinler. Bu yumuşatır mı, yumuşatmaz mı insanları? Şimdi Cenab-ı Hak böyle bir fırsat vermiş. Tabii Allah'ın izni inayetiyle belki en uzak yere kadar, işte Brezilya'da vardı, Arjantin'de vardı, efendim Şili'de vardı. Daha başka Costa Rica arkadaşlarımız bizim orada bu muhacirlere çok daha yumuşak bakıyorlar. Geniş imkanlar da var, yatırım yapma imkanları da var diye. Orada işi olan insanlar diyorlar ki, hocam söyleseniz de bir kısım arkadaşlar da oraya gelse. Şimdi eskiden bir yerlere gitmek istediğiniz zaman da kuşkuyla karşılanırdınız. Fakat bir yerde mağduriyetiniz, aynı mazlumiyetiniz ve karşı tarafın çirkinliği esasen, antipatik hale gelmesi. Bunlarla beraber aynı çizgide olmadığına göre bunlara kucak açmaya değer. Evet, anlaşıldı mı? Yani bir taraf bir yönüyle bir nefret tablosu sergiliyor. Ve siz onlarla aynı karede bulunmuyorsunuz. Öyleyse bunlarla anlaşılabilir, bunlarla dünya paylaşılabilir diyor. Bütün dünya size bağrını açıyor. Hazır bir fırsat bu bence. Dünyanın değişik yerlerine hicret etmek suretiyle hem hicret sevabı kazanma hem de hal ve temsil yoluyla değerlerimizin ne kadarını onlara sevdirmez ve saygılarına mazhar kılma lütfunu Cenab-ı Hak ihsan edecek. Onu onun meşiyeti sübhaniyesine, irade-i Rabbaniyesine bırakmak lazım. Aslında bugün o Batı'nın yaptığı şeyler, ortaya koyduğu şeyler, ister Rönesans'ıyla, ister ilim inkılabıyla, ister teknolojik inkılapla, ister sosyal bilimler adına, ister psikoloji adına, ister pedagoji adına, ister eşya ve hadiseleri hallac etme, bu müsbet ilimler adına, pozitif ilimler adına, fizik dalında yaptığı şeyler, o çağın müsaadesi ölçüsünde 5. asra kadar Müslümanlar yapmışlar onu.
5. asra kadar Müslümanlar, yani 4. asrın sonuna kadar, Hicri 4. asrın sonuna kadar Müslümanlar ilmin hemen her dalında, o dönemin müsaadesi ölçüsünde esasen yapacaklarını yapmışlar. Fakat bir dönem gelmiş ki orada medreseye, İslami ilimlerin tedris edildiği yere, tekkeye ve aynı zamanda fünun-u müsbeteye kendisini yönlendiren insanlar, bunlar kendilerini skolastik düşünceye salmışlar. Ve birbirinden kopma olmuş. Adeta o da onu boşamış. Oysa ki, hani bunu Hristiyanlar farklı manada kullanıyorlar. Bu ekanimi selase, bu üçün bir vahidin üç derinliği olduğunu hiç unutmamak lazım. Medresedeki Kur'an, sünnet ilmi, aynı zamanda tekke ve zaviyedeki cismaniyetten çıkma, hayvaniyeti bırakma, kalp ve ruhun dereceyi hayatında seyahat etme. Seyir ilallah, seyir fillah, seyir maallah. Kalp ve ruh insanları, sır insanları, hafa insanları veya hafi insanları, akfa insanları yetiştirme. Hazreti Gazali'nin de ifade ettiği gibi, İhya'da okuduğumuz derslerde ifade buyurduğu gibi, hakikaten zat-ı üluhiyeti bir yönüyle ihsas ve ihtisas duygularıyla, işte denizin dibine dalma gibi, yani yüzünde yüzerken tamam suda yüzüyorum ama dış alemle de irtibatım var. Biraz içine girdiğin zaman da hala dışta bazı alakalarım var ki zahidin durumunu ifade eder. Aşık-ı dilhastenin durumuna gelince o mercan adalarına dalıyor gibi içine daldığı an bütün o etrafını hep deniz görür. Bu onun his dünyasında öyledir. Yoksa o değildir. Hemme os değil, hemme ezost. Her şey o değil. Her şey ondandır. Fakat ihsaslarıyla, ihtisaslarıyla öyle erir gider ki adeta ondan başka bir şey görmez. İşte Hazreti Muhiddin'e bakarken bir yönüyle o meselenin bir ufkunda, İmam-ı Rabbani'ye bakarken bir ufkunda, Abdülkadir Geylani Hazretlerine bakarken bir ufkunda, Necmeddin Kübra'ya bakarken bir ufkunda, Efendi Muhammed Bahuddin Nakşibendi Hazretlerine bakarken ayrı bir ufkunda bunlar. Hep o seyahatın abide şahsiyetleridir. Şimdi o kalbi ve ruhi hayat çok önemli. Tekke ve zaviye bir yönüyle onu üzerine almıştı. Fakat aynı zamanda dünyaya da açıktı, fünun-u müsbeteye de açıktı. Ve aynı zamanda Muhammed Bahuddin Nakşibendi Hazretleri gibi 12 ilimden mücaz olmadan kimseye hilafet vermiyordu. Sarf, nahv, maam, beyan, bedi, ondan sonra tefsir, hadis, usulü tefsir, usulü hadis, usulü fıkıh aynı zamanda, usulü din, kelam. Bütün bu ilimlerden mücaz olmayınca, icazet almayınca vermiyor. Hislerine, ihsaslarına kapılarak yanlış mülahazalara girebilir. Her şeyi bir yönüyle onlarla analiz etmesi lazım. Veya bir yönüyle o elekten geçirmesi lazım. Veya onlarla kalibrasyona tabi tutmak lazım. Bu telsizcilik terimi. Kalibrasyona tabi tutmak lazım. Evet, şimdi o kopmuş, skolastik bir düşünceye girmiş orada. Babadan oğula, oğuldan babaya hilafet vermek suretiyle medreseye kapılarını kapamış. Medrese de bize bu kitapları devretmek düşmüş diye o da onlara çok iltifat etmemiş. Kalpten ve ruhtan bize ne? Bize işte bunlara bakmak düşer. Günümüzdeki bir kısım teologların yaptıkları gibi. Ondan sonra eşya ve hadiseleri hallac eden insanlar, hani bir yönüyle sadece ona bağlı olunca ya naturalizm çıkar, ya pozitivizm çıkar bunu, ya materyalizm çıkar bundan. Fakat bunları birbirine mezcettiğiniz zaman da o da aynen bir yönüyle sizin ifade etmek istediğiniz şeyleri ifade eder. Zira Hazreti Pir'in ifadesiyle sus kainat mescidi kebirinde. Demek ki mescidi kebirmiş kainat. Kur'an kainatı okuyor. O Kur'an'la kainat arasında münasebet kurmak lazım. Sus, onu dinleyelim. O nur ile nurlanalım.
Onu virdi zeban edelim. Evet söz odur, ona derler. Hak olup, haktan gelip hak diyen ve nurani hikmeti neşreden yalnız odur. Evet, yalnız sensin. Ey Kur'an-ı Azimüşşan, ne mutlu size ki siz ona sahipsiniz. Şimdi bu üç esası fakir espri mahiyetinde bunlar birbirlerini talak-ı selaseyle boşamışlardı. Doğu'da, Erzurum dahil aileleri boşarken 3 tane yettiği halde 3'ten 9'a derler. Evet, aynı zamanda 6 tanesi de fazla oluyor bunun. 3'ten 9'a boşsun sen yani. 9 talak boşsun. 9 olmuyor ki. 3 talak boşanıyor. Bu 3 talakla boşanmış şeyler. O başkalarının kapısını, öbür alan başkalarının kapısını, öbür alan başkalarının kapısını çalmak suretiyle yine o talak-ı selase ile boşanma mevzundaki sonuca bağlayalım. Değişik şekilde zevci aherler yaptı. Onca zevci aherden sonra bence yeniden bunların bir araya gelip izdivaç yapmaları lazım. Bunu da hani Kıtmir'in ifadesi İmam Hatip mezunu birisini aynı zamanda veya ilahiyat mezunu birisini bazılarını bir fizik dalına, bazılarını kimya dalına, bazılarını astronomi dalına, bazılarını astrofizik dalına, bazılarını sosyoloji dalına, bazılarını psikoloji dalına göndermek suretiyle bir kere toplumun birbirini anlar esasen hale getirilmesi lazım. Kafa kafaya verdikleri zaman o onu anlaması lazım, o da onu anlaması lazım. Kitapla, sünnetle meşgul olan bir insan, antropolojiyle meşgul olan birini anlaması lazım. Yeryüzü ne kadar zamanda bu hale gelmiştir, onu anlaması lazım. O binlerce seneyi anlaması lazım. Fezai ıtlakta namütenahi sistemler, şu kadar trilyon sistem var. İçinde de şu kadar trilyon, aynı zamanda güneş sistemi gibi sistemler var. Anlaması lazım bunları. Konuşulunca anlaması lazım. Dolayısıyla ancak bu suretle bir izdivaç meydana gelebilir. Şimdiye kadar o başka kapıları çaldı, o da başka kapıları çaldı, o da başka kapıları çaldı. Fakat maksat hasıl olmadı. Kopukluk oldu. Kim bilir belki Cenab-ı Hak inanmış, aynı zamanda kitab-ı sünneti belli ölçüde bilen, dini ilimleri de bilen kimseler, onlar da o fünun-u müsbeteyi biliyorlar. Bugüne kadar değişik, yeni ifadesiyle diyelim, devrimler yapmış, bugüne gelmiş. İnsanlar çok şey kazandırmış. O şeyler derinlemesine bakınca aslında bunlarla bizim şeyimiz yok, anlaşmamazlık yok yani. Onlarla da çok rahatlıkla anlaşabiliriz. O türlü şeylerle, ortaya koydukları şeylerle. Ve bunlar yeniden bir terkip yapıldığı zaman Allah'ın izni inayetiyle yani tekke, zaviye, medrese, mektep bir araya geldiği zaman Allah'ın izni inayetiyle çok problemler çözülecektir zannediyorum ben. Bu da İslam dünyasının nevo rönesansı olacaktır. Yeni bir rönesans. Şimdi biraz evvel arz ettiğim gibi hemen küre-i arzın değişik coğrafyalarında farklı kültürlerin hakimiyeti söz konusudur. Sadece Müslümanla Müslüman olmayanlar arasında değil yani bu. Sadece dinler arasındaki ayrılık da değil yani. Musevilik, İsevilik, Müslümanlık, Budizm, Brahmanizm, Şintoizm bu da değil yani. Bunların kendi aralarında bile çok farklı düşünceleri vardır. Düşünün, mesela Roma'da, İspanya'da başka türlüdür. Avrupa'da değişik devletlerde başka türlüdür. Almanya'da başka türlüdür. Rusya'da başka türlüdür. Türkiye'de başka türlüdür yani. Aynı dine sahip olan insanlar başka türlüdür. Gittikleri her yerde arkadaşlarımız yani bir yönüyle temsille, halle kendi değerlerini ortaya koyarken onlarla da bir problemlerinin olmadığını ortaya koymaları lazım. Biraz evvelki o anahtar mülahazaya bağlayarak meseleyi diyorum. Yani dini esaslarımız, disiplinlerimiz açısından usulde ve furuda
dinimizde yasak olmayan meselelerde bence başkalarının aktivitelerine iştirak etmede bir mahsur yoktur. Ne olur yani bir kere onların da böyle kutsal saydıkları bir mekanda gidip arkada oturma, onlara bakma. Onlar nasıl gelip sizin burada namaz kılmanıza bakıyorlar, nasıl dua ediyorsunuz ona bakıyorlar ve gidip oralarda Kur'an-ı Kerim okuyan arkadaşları dinliyorlar. Bunun meali nedir diye soruyorlar. Hele onlar böyle Seyyidina Hazreti Mesih Kur'an-ı Kerim'de en çok adıyla zikredilen, Meryem validemiz tek adıyla zikredilen kadındır. Onları okuyunca bir yönüyle bir yumuşama oluyor onlarda. Şimdi başkalarının endişe duymayacağı şekilde bir yakınlık tavrı sergileme. Böyle kavga ediyor, kendimize benzetiyor onları, misyonerlik yapıyor gibi bir tavır sergilemeden esasen. Tavrımızla, halimizle, temsilimizle bunlarla anlaşılabilir, bunlarla uzun yollar alınabilir, tepeler aşılabilir, kandan, irinden deryalar geçilebilir. Evvela onu dedirtmek lazım. Fakat bir diğer taraftan da arkadan gelen nesiller, oralarda daha parlak gördükleri şeylerde asimile olma ihtimali vardır. Bunları da hususi dairede, herhangi bir kültüre karşı tavır alma şeklinde değil. Bunlar bizim nesillerimiz, bizim gençlerimiz aynı zamanda kadın erkek. Bunları beslenme mahrumu bırakmamak lazım. Sohbeti cananla sürekli takviye etmek lazım. Kendi değerlerimizin alemin değerleriyle mütenakız olmadığını anlatmak lazım. Aslında bu bizim değerlerimiz bir yönüyle. Onlara da açık kapılar bırakıyor. Onu anlatmamız lazım. Bir zıddiyetin olmadığını anlatmamız lazım ve kendi değerlerimizi sevdirmemiz lazım. Yani bir taraftan diğerleriyle böyle sarmaş dolaş olurken aynı zamanda kendi değerlerine karşı da burnunun kemikleri sızlayan nesiller yetiştirmek lazım. Onun için birbirine zıt gibi görünen entegrasyonla asimilasyon mevzu, bu önemli şeyler. Beğenilir yanımız varsa şayet, kendileri takdir etsin onu. Temsil ve halle bir şey ifade eden bir yanımız varsa, ona kendileri zaten yaparlar onu. Arkadaşlar diyorlar falan kendi ihtiyarıyla seçti bunu. Zaten dinin tarifi usulü dinde de öyle değil mi? Vaz'un ilahiyyun saikun li zevil ukuli bi ihtiyarihimul mahmudeti ila'l hayr bizzat. İlahi bir sistemler mecmuasıdır ki insanları kendi ihtiyarlarıyla hayra sevk eder. Alsın, analizlerde bulunsun, sentezlerde bulunsun. Ya doğru görünüyor bu mesele. Kendi seçerse seçsin onu. Zorlamayla değil. Kur'an-ı Kerim Bakara Sure-i Cellesi'nde Ayet-el Kürsi'den sonra La ikrahe fid-din diyor. Hamdi Yazır Allame tefsirinde dinde, din için dine sokmaya zorlama yoktur. Bak da dinde, din için dine sokmaya zorlama yoktur. Yani bir yönüyle hani birileri laiklik diyor bunda. Diyebilirsiniz. Ben ona laiklik demiyorum. Fakat zannediyorum hani bu mülahazanızı ortaya koyduğunuz zaman da yahu bunlar çok laik düşünüyorlar derler. Ama insani değerlere aykırı olmayan, başka değerlere de saygılı olan bir laiklik, bir arkadaşımızın bu mevzuda kitabı var. Fransa'daki telakki, Rusya'daki telakki, İstanbul'daki telakki birbirinden farklı şeyler bunlar. Evet. Bu açıdan kendileri bir dönemde yaptıkları o kötü şeyi, o baskı sistemini bir yönüyle insanları zorlama, kendi dünyalarını, kendi düşünce dünyalarına, kültür dünyalarına çekme, kazanma, kendi bünyelerinde eritme mülahazasına girebilirler, taşıyabilirler. Katiyen bu intibaa sebebiyet vermemek lazım. Emin olsunlar bizden. Kendileri arzu ettikleri takdirde onlar da demokratça düşünüyorlarsa şayet düşüncelere saygılı olurlar. Birisi kendi hür iradesiyle yeni bir sistemi seçmiş olabilir. Rahatsızlık duyabilirler, olabilir. Olduktan sonra da o yine sizin tavrınızı
sizin temsil durumunuzu ortaya korsa, zannediyorum çevresi, annesi, babası, amcası, dayısı, halası, onlar da itiraz etmezler. Meseleyi sevgi çizgisinde, bir yönü sevgi yörüngesinde götürmek lazım. Sevgi, sevgi, sevgi. Yine o levhalarda olan sözlerden bir tanesi, insan Allah tarafından sevilmek için yaratılmış bir varlıktır. İnsan, insanlığından dolayı ahseni takvime mazhar. İnsan sevilmek için yaratılmış bir varlıktır. Neden? Cenab-ı Hakk'ın kudret, irade, meşiyet ve ilim fırçasından çıkmış. Öyle bir mükemmel varlıktır ki melekler onu bir yönüyle ya pusula gibi kabul etmişler veya mihrap gibi kabul etmiş, karşısında iki büklüm olmuş veya alınlarını yere sürmüşler. Bu ne abide şahsiyet. Bir taraftan cismaniyeti var, hayvaniyeti var, garize-i beşeriyesi var ama bununla beraber işte ruhu Seyyidül Enam gibi Miraç yaptığında Cebrail'e yürü top senin, çevkan senindir bu gece. Bir adım daha atsam yanarım, kavrulurum. Meleğin önüne geçme. O mahiyette yaratılmış bir varlık. Efendim insan böyle bir varlık. Cenab-ı Hak bu anlayışta yolumuza devam etmeye bizi muvaffak kılsın. Ve sallallahu ala seyyidina ve senedina ve şefii zunubina ve mevlana Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem.